Kitapseverlerin kanalı Kitaplık Ratı'na hoş geldiniz. Bugün Tolstoy'un o ölümsül klasiği Anna Karenina'ya yakından bakacağız. Bu devasa roman aslında bize iki farklı mutluluk yolu sunuyor. Biri tutkunun kör edici ateşiyle aydınlanan bir yol, diğeri ise huzurun sakin toprağında kök salmaya çalışan bir yol. Peki, Tolstoy bu iki yoldan hangisinin bizi gerçekten bir yere çıkardığını anlatıyor? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. İşte bu cümle aslında bütün romanın o derin duygusal çatışmasını tek başına özetliyor. Bir tarafta toplumun bütün kurallarını hiçe sayan, sınır tanımayan, adeta bir yangın gibi bir tutku var. Diğer taraftaysa toprağa, aileye ve hayatta bir anlam bulmaya adanmış bir huzur arayışı. Tolstoy bu romanda gerçekten dahiyane bir yapı kullanmış. Bize aynı anda iki farklı hayatı anlatıyor. Anna'nın hayatını ve Levin'in hayatını. Bu iki paralel hikaye üzerinden de aslında yaşamanın, anlam bulmanın ne kadar farklı yolları olabileceğini keşfe çıkıyoruz. Peki bu yollar birbirinden ne kadar farklı? Aslında bu iki yol arasındaki fark daha en başından o kadar belli ki. Anna, St. Petersburg'un o parlak ama bir o kadar da yapay ışıkları altında yasak bir aşkın ateşinde yanıp kül oluyor. Levin ise tam tersi bir dünyada, Rusya'nın kırsalında, toprağın o dürüst sadeliğinde ve manevi bir arayış içinde kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Biri tamamen dışa dönük bir yolculuk, diğeri ise insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk. Gelin önce Anna'nın hikayesine odaklanalım. Anna, 19. yüzyıl Rus aristokrasisinin en gözde, en beğenilen kadınlarından biri. Zeki, güzel, saygın bir devlet adamıyla evli. Yani dışarıdan baktığınızda her şeye sahip gibi görünüyor. Ama işte içinde tarif edemediği derin bir boşluk var. Anna'nın bu sözleri Vronsky ile tanışmasından bile önce söylüyor. Bu aslında her şeyin habercisi gibi, değil mi? Yüksek sosyete hayatından ne kadar sıkıldığını, o şatafatlı baloların, o sahte gülümsemelerin ona artık hiçbir şey ifade etmediğini anlıyoruz. Belli ki ruhunda büyük bir fırtına kopmak üzere. Ve işte o fırtına Kont Vronsky şeklinde karşısına çıkıyor. Aralarındaki o ilk karşılaşma hani bir kıvılcım gibi değil de adeta bir yangının başlangıcı gibi. Bu anlık, karşı konulmaz çekim, Anna'ya o güne dek hayatında eksik olan her şeyi vaat ediyor sanki. Tutkuyu, yaşam enerjisini, bir kaçışı. Ama tabii bu seçimin bedeli çok ağır oluyor. Onu bir zamanlar neredeyse bir idol olarak gören o ikiyüzlü toplum, şimdi ona sırtını dönüyor, onu dışlıyor. Anna, aşkı için ödediği bedelin sadece statüsü olmadığını, aynı zamanda tüm sosyal çevresi ve giderek akıl sağlığı olduğunu fark etmeye başlıyor. Tutkusu onu özgürleştireceğine adeta bir hapishaneye dönüşüyor. Şimdi gelin rotayı tamamen farklı bir yöne çevirelim ve Levin'e bakalım. Levin, Anna'nın içinde boğulduğu o sosyeteden bilinçli bir şekilde kaçan bir adam. Şehrin o sahteliğinden, yapaylığından bıkmış ve kendi toprağında, kendi emeğiyle bir anlam bulmaya çalışan bir toprak sahibi. Bu cümle Levin'in ruh halini ne kadar da güzel özetliyor, değil mi? Onun mutluluğu, tarlalarıyla ilgili kurduğu hayallerde, ekinlerinin büyümesinde, yani somut, elle tutulur, üretken bir şeylerde gizli. Anna'nın şehirdeki o karmaşasının, o içsel çalkantısının tam zıttı bir huzur bu. Aralarındaki bu konuşma aslında felsefi olarak ne kadar farklı yerlerde durduklarını net bir şekilde gösteriyor. Kayınbiraderi Stefan için arzu anlık bir zevk. Diyor ki, ekmek güzel kokuyorsa dayanamazsın. Bu kadar basit. Ama Levin için durum hiç de öyle değil. Bu ahlaki bir mesele. Biri anı yaşarken, diğeri yaptığı her şeyin anlamını ve sonuçlarını sorguluyor. Romanın temel ahlaki ikilemlerinden biri de tam olarak bu aslında. Çünkü Levin'in yolculuğu sadece toprağını ekip biçmekle ilgili değil. O bir yandan da inanç krizleri yaşıyor, hayatın anlamı ne diye sorguluyor ve en önemlisi Kitty ile sevgiye ve saygıya dayalı gerçek bir ortaklık kurarak kök salmak istiyor. O anlık bir tutkudan çok bir amaca dayalı sağlam bir temel arıyor kendine. İşte şimdi bu iki farklı yolun, bu iki farklı seçimin kahramanlarımızı nereye götürdüğünü görme zamanı. Anna'nın ateşi ve Levi'nin toprağı onları gerçekten de bambaşka kaderlere sürüklüyor. Anna'nın hikayesi ne yazık ki trajik bir şekilde adeta bir sarmal gibi aşağı doğru ilerliyor. Uğruna her şeyini feda ettiği o büyük aşk zamanla bir kıskançlık ve paranoya kabusuna dönüşüyor. Toplumdan dışlandıkça daha da yalnızlaşıyor ve bu korkunç yalnızlık onu yavaş yavaş tüketen bir umutsuzluğa itiyor.
İşte bu feryat, Anna'nın çaresizliğinin artık doruk noktasına ulaştığı an. Bir zamanların o herkes tarafından arzulanan, hayran olunan kadını şimdi kendi ıstırabının derinliklerinde yapayalnız. Bu cümle, onun yaşadığı trajedinin en saf, en acı ifadesi belki de. Romanın asıl dehası da bence burada ortaya çıkıyor. Bakın, Levi'nin yolu da güllük gülistanlık değildi. O da şüphelerle, korkularla, başarısızlıklarla boğuştu. Ama onun mücadelesi yıkıcı olmadı, yapıcı oldu. Onu yok etmek yerine daha derin bir anlayışa, bir olgunluğa taşıdı. Bu alıntı, Levi'nin küçücük oğlu Mitya'yı yıkadığı o çok basit andan geliyor. Ve işte tam o an Levin aradığı o büyük anlamı buluyor. Nerede mi? Ne felsefi teorilerde, ne büyük başarılarda. Anlam, ailesine duyduğu o basit, saf ve koşulsuz sevgide gizliymiş meğer. Anna'nın o devasa tutkusunun getirdiği yıkımın tam karşısında Levi'nin o küçük ama bir o kadar da sağlam mutluluğu duruyor. Sonuç olarak Tolstoy, bu iki farklı kader üzerinden bize öyle basit, hap gibi bir cevap vermiyor. Tam tersine bizi o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Gerçek mutluluk nedir ve ona nasıl ulaşılır? Bu tablo aslında bütün hikayeyi çok güzel özetliyor. Anna, tüm kuralları yıkan o mutlak aşkın peşindeydi ve sonunda kendini yok etti. Levin ise zorluklarla dolu, zaman zaman kusurlu ama gerçek bir hayatın peşindeydi ve en sonunda bir tür huzura kavuştu. Tolstoy bize bir cevap vermekten çok sorunun kendisini miras bırakıyor. Sanırım Anna Karenina'nın 100 yıldan uzun bir süredir eskimeyen gücü de tam olarak buradan geliyor. Her okura kendi hayatı için bu temel soruyu sorma cesaretini vermesinden. Tutkuyla yanmak mı daha iyi, yoksa huzurla ısınmak mı? İşte bu soru roman bittikten çok sonra bile zihnimizde dönmeye devam ediyor.